Günaydın. Günaydın. Biliyor musun? Uzun zamandır böyle yanında uyanmayı hayal ediyordum. Ben de kollarında uyanmayı çok hayal ettim. Alya ve Cihan sürekli mücadele, korku ve problem çözmenin hayatlarındaki basit şeylerin, ortak huzur ve yakınlık duygusunun yerini aldığını yavaş yavaş fark ederler. Bu yüzden bir akşam bilinçli olarak tüm meseleleri ertelemeye ve sadece ikisi birlikte zaman geçirmeye karar verirler. Kimsenin onları rahatsız etmemesi için odayı kapatırlar. Cihan bu kararın karşılıklı olduğundan emin olmak için ölçülü ve saygılı davranır. Alya için bu adım bilinçlidir. Bağlarının koşullar tarafından yıkılmadığını ve zorluklara rağmen karı koca olarak kaldıklarını vurgular. Bu gece dış olayların etkisi olmadan birbirlerinde istikrar ve destek hissetmelerinin bir yolu olur. Sabah bir süre birlikte kalırlar, ardından gerçekliğe dönerler. Aşağı indiklerinde daha fazla ne yapacakları sorusuyla tekrar karşı karşıya kalırlar. Huzur uzun sürmez, çünkü ana sorun çözülmemiş kalır. Alya Deniz için endişelenmeye devam eder. Oğlu olmadan hayatının anlamını yitireceğini fark eder. Kaygısı sürekli bir arka plan haline gelir. Cihan Alya'nın zihnini berrak tutan ve onu geri getirmek için ellerinden gelen her şeyi yapacaklarına dair güvence veren kişi rolünü üstlenir. Bu sırada yeni bilgiler ortaya çıkar, Burgu'nun ölümü öğrenilir. Durumlar Bora'nın bu olayla bağlantılı olabileceğini gösterir. Olayların mantıksal zinciri ve önceki çatışmalar onu baş şüpheli yapar. Ancak resmi onay için tanıklık gereklidir ve doğrudan bilgiye sahip tek kişi Sadakat'tır. Söylediğinden daha fazlasını biliyor, ancak oğlunun kaderinden duyduğu korku nedeniyle pozisyonunu saklı tutuyor. Alya Sadakat'ı polisle iletişime geçmeye ve gerçeği söylemeye ikna etmeye çalışır. Sessizliğin sadece şiddet ve cezasızlık döngüsünü devam ettirdiğini anlar. Ancak Sadakat bu adımı atmayı reddeder. Sonuç olarak, Alya ve Cihan kendilerini yeni bir mücadele aşamasıyla karşı karşıya bulurlar. Kişisel yakınlıklarını ve iç istikrarlarını korumaya çalışırlar, ancak aynı zamanda duygusal bağların ve ailevi korkuların olayların seyrini etkilemeye devam ettiği çatışmanın daha da tırmanmasına hazırlanmak zorunda kalırlar. Burgu'nun ölümünden sonra Cihan Bora'nın odasını dikkatlice inceler ve daha önce saklanmış olan belgeleri bulur. Bu belgeler Bora'nın yasadışı uyuşturucu ticareti ve diğer suç planlarına katılımı ile ilgili bilgiler içermektedir. Belgeler münferit olaylar değil, sistematik bir faaliyeti göstermekte ve bu da aleyhindeki davayı önemli ölçüde güçlendirmektedir. Paralel olarak Alya kaçırılması ile ilgili resmi bir ifade verir. Güvenlik kamerası kayıtları, Bora'nın Alya'nın ellerini bağladığı, gözlerini kapattığı ve onu zorla bir arabaya bindirdiği anı açıkça kaydetmektedir. Bu delillerin tamamı, Boran hakkında suç duyurusunda bulunmak ve onu tutuklamak için yeterli gerekçe oluşturmaktadır. Boran gözaltına alınır ve bu durum geçici olarak tehdit seviyesini düşürür. Bu süre zarfında Deniz konağa geri döner ve aile kısa bir süre dinlenir. Ancak durum göründüğünden daha karmaşık çıkar. Suçlamalara rağmen, Boran hala çocuğun yasal velayetine sahiptir. Bu da ona daha fazla baskı yapma olanağı sağlar. Statüsünü kullanarak Alya'ya şartlar dikte etmeye çalışır. Alya'nın ancak Cihan'la evlenmeyi reddetmesi durumunda oğluyla birlikte kalabileceğini söyler. Bu hamle ilişkilerini yıkmayı amaçlayan bir kontrol ve manipülasyon girişimidir. Alya bu şartları kabul etmeyi reddeder. Oğlunu geri almanın tek yolunun yasal yollardan ve Cihan ile birlikte hareket etmekten geçtiğine inanmaktadır. Bundan sonra Bora'nın taleplerini ve şantaja boyun eğmeme kararını Cihan'a bildirir. Cihan sakin bir şekilde tepki verir. Toplanan delillerin sadece velayet meselesini yeniden gözden geçirmek için değil, aynı zamanda Bora'nı ciddi bir cezai sorumluluğa sokmak için de yeterli olduğunu açıklar. Bu sırada Deniz evdedir. Yetişkinler arasında olup bitenlerin tüm ayrıntılarından haberdar değildir. Ancak gerginliğini hisseder.
Onun için en önemli şey annesinin yakınlığıdır. Onunla birlikte olma ihtiyacı, Alya ve Cihan'ın sonraki kararları için ana rehber olur. Nihai zaferin sadece suçluyu cezalandırmaktan ibaret olmadığını, aynı zamanda çocuk için istikrarlı ve güvenli bir yaşam sağlamaktan da ibaret olduğunu anlarlar. Olaylar Alya ve Cihan'ın hayatının uzun zamandır yalnızca mücadeleye odaklandığını göstermiştir. Sürekli gerilim, tehditler, yasal sorunlar ve çocuk için duyulan korku, ilişkilerindeki sadeliği ve huzuru yavaş yavaş ortadan kaldırmıştı. Bunu fark etmek önemli bir dönüm noktası oldu. Durup en az bir akşam birlikte olma kararı, sorunları görmezden gelmek anlamına gelmiyordu. Aksine içsel desteği yeniden kurma girişimiydi. Yakınlıkları çatışmanın arka planında ikincil bir unsur olmaktan çıkıp yeniden bir güç kaynağı haline geldi. Bu da onların, koşulların baskısı altında dağılmamalarını sağladı. Aynı zamanda durum duygusal istikrarın yasal güvence olmadan var olamayacağını kanıtladı. Vurgun'un ölümü ve Boran hakkındaki şüpheler, kişisel çatışmanın ötesine geçen tehlikenin boyutunu gösterdi. Sadakat'ın sessizliği, aile korkularının gerçeği nasıl engelleyebileceğinin ve çatışmanın çözümünü nasıl geciktirebileceğinin bir örneği oldu. Oğlunu korumak ile adalet arasında yaşanan içsel ikilem, davayı kilit bir tanık olmadan bıraktı ve bu da nihai çözüme giden yolu zorlaştırdı. Cihan tarafından bulunan kaçırma olayına dair belgeler ve video kanıtları bir dönüm noktası oldu. Mücadeleyi duygusal düzlemden yasal düzleme taşıdılar. Bora'nın geçici olarak gözaltına alınması, kanıtlara dayalı bir stratejinin işe yaradığını doğruladı. Ancak resmi vesayetinin sürdürülmesi, sistemin karmaşıklığını gösterdi. Açık suçlar bile onu her zaman otomatik olarak yasal statüsünden mahrum bırakmıyor. Bu da Bora'nın baskıyı sürdürmesine ve şantaja başvurmasına olanak sağladı. Alya'nın bu kuralları kabul etmeyi reddetmesi, daha zor ama daha güvenilir bir yolu seçme isteğini gösterdi. Geçici bir uzlaşma değil, uzun vadeli bir güvenlik seçti. Cihan'ın sakin kalması ve ciddi suçlamalar için yeterli kanıtın bulunduğunu vurgulaması, iyi düşünülmüş bir stratejiye geçişi gösteriyordu. Bundan böyle pozisyonları sadece duygulara değil, sistematik yasal adımlara dayanıyordu. Sonuç olarak olayların gelişimi kahramanların kademeli bir dönüşümünü gösteriyor. Krize tepki vermekten, durumu stratejik olarak kontrol etmeye geçiyorlar. Kişisel yakınlıkları, daha fazla mücadele için temel oluşturuyor ve toplanan kanıtlar, çatışmanın yasal çözümü için bir araç haline geliyor. Onlar için nihai zafer, sadece yasal bir çözüm değil, aynı zamanda güvenlik duygusunun tamamen yeniden kazanılması ve sürekli yeni bir tehdit beklentisi olmadan yaşama fırsatı anlamına gelecektir.